Sırt parçasını kabaca elimde düzleştirdim yine. Birleştirme mantığını sırt parçasında anladık. Artık 2 tane ön parça hazırlayacağız ve sırta birleştireceğiz. Örgümüze öncelikle yelek formu vereceğiz. Sonra kollarını eklediğimizde hırka haline gelecek. Ön parçaları nasıl yapacağız? Aynı sırtta olduğu gibi. Ön parçalarda eninde 2, boyunda 4 motif var. Sırt parçasında olduğu gibi üst üste 4 tane motif ekliyoruz. Birinci aşamayı yapıyoruz. İkinci aşamada yana motifler ekliyoruz. Üçüncü aşamada aradaki boşlukları kapatıyoruz ve yukarı kadar geliyoruz. Üçüncü aşamadan sonra biliyorsunuz 2 tane kenarımız var. Onları kapatmamız gerekiyor. Bu sefer kapatırken sırt parçasına ekleyeceğiz. Siz de 4 tane motifinizi alıyorsunuz. Benim gibi buraya kadar geliyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Artık sırt parçasına birleştiriyoruz. Sırt parçasını bu şekilde ters çevirdim. Üzerine yerleştiriyorum. Öncelikle buradaki 2 motifi sırta birleştirelim. Sonra kol açıklığını yine size detaylı anlatmak istiyorum. Siz de bir tane ön parçanızı hazırladınız. Yukarı kadar geldiniz. Artık sırta birleştireceğiz. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Birleştireceğim yer buradaki köşelerin birleşim yeri. İkinci ve üçüncü motife geliyorum. Köşelerin birleşim yerine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burayı tekrar söylemek istiyorum. Yukarı kadar geldiniz. 3 tane ikili trabzan yaptınız. Bir zincir çekiyorsunuz. İkinci ve üçüncü motifin köşelerin birleşim yerine kaydırıyorsunuz. Tekrar bir zincir çekip köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Birleştirme mantığımız değişmiyor. Önümüze alıyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde birleşim yerine kadar gelelim. Birleşim yerini beraber geçelim. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye kadar birleştirmelerle geldim. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada ne yapıyoruz? Bir zincir çekiyorum. 2 zincirlik boşluğa geldim ve kaydırdım. Burada birleştirme yaparken zincir çekmiyorum. Zincir çektiğimde çok fazla boşluk görünüyor arada. O yüzden burada zincir çekmeyeceğim. İki köşenin birleşim yerine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Tığın başına doladım ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Görüntüsünü de göstermek istiyorum size. Görüntüsü de bu şekilde. Ben burada fazladan zincir çektiğimde ben burada zincir çekerek de geçtim. O zaman çok fazla boşluk görüntüsü oluyor. Kötü bir görüntü oluyor. Özellikle üzerimize giydiğimizde, esnediğinde. O yüzden burayı zincirsiz şekilde geçiyorum. Belki benim elim gevşek olduğu için öyle oluyor olabilir. Sizde kasma olursa siz zincir çekebilirsiniz. Ben de gevşeklik oluyor. Fazla boşluk oluyor. O yüzden zincir çekmeden geçiyorum. Siz denersiniz, bakarsınız. Kasma varsa zincir çekebilirsiniz. Şimdi köşeye kadar birleştirerek gelelim. Buradaki kol ayrıntısını anlatmak istiyorum. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Birleşim yerini geçtik ve köşeye kadar geldik. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Köşeye kaydırıyorum ve tekrar bir zincir çekip sol motifte köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çektim ve tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle katlayarak daha rahat anlatabilirim. İki motifi sırtta birleştirdik. Sonrasında artık yukarıdan aşağıya kadar geleceğiz. Benim motiflerim yaklaşık 11 santim olduğu için eninde 4 tane motif kullanacağım. 2 motif öne gelecek, 2 motif arkaya gelecek.
Yaklaşık 22 santimlik kol boşluğuna ulaşacağım. Zaten yetişkinler için en az 21-22 santim olması gerekiyor. Aldıkken hırkalarda gördüyseniz de orada da 22 santim olarak yapıyorum. Ama sizin motifiniz 14 santim diyelim. O zaman siz ne yapacaksınız? Kollarını üçlü yapabilirsiniz. Kolları üçlü olan hırkaların bağlantılarını eklerim. Buradan sonra oraya bakarak devam edebilirsiniz. Örgü bilenler için şöyle anlatmak istiyorum. Onlar belki buradaki anlatımla yapabilirler. Siz eninde 3 tane motif kullandınız diyelim. Bir tane motif sırta gelecek, sırta birleşecek. Bir tane motif öne tam şekilde birleşecek. Bir tane motif de önde ve arkada yarım şekilde birleşecek. Buraya yedirerek yapacağız. Öyle yaptığımız hırkalar var biliyorsunuz. Sizin motifiniz 14 santimse, 14,5 santimse zaten siz kollarının boyunu da 3 tane yapmanız gerekiyor. Sonrasında kol ağzından 2-3 sıra geçersiniz, yine yeterli kol uzunluğuna ulaşırsınız. Benim kollarım dörtlü olduğu için burada 1-2 tane motifi sırta birleştirmeden geçeceğim. Buradan itibaren birleştirmeye başlayacağım ve kolda dörtlü bir motif boşluğum kalacak. 2 tane motifi sırta birleştirmeden ilerliyorum. Herhangi bir birleştirme yapmadan 5. sırayı örüyorum. Birinci motifte köşe boşluğuna geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerinde ne yapıyoruz? Arada bir zincir çekiyoruz. Birleşim yerine kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci motifi de herhangi bir birleştirme yapmadan 5. sırayı örüyorum. Ve artık birleştirme yerinde sırta birleştireceğiz ve yukarıdan aşağıya doğru 2 tane motifi karşılıklı birleştireceğiz. Kol boşluğumuz oluşmuş olacak. Gördüğünüz gibi 2 tane motifi sırta birleştirmeden 5. sırayı ördüm. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Birleştirme yerine geliyorum. Kaydırıyorum. Sırtta ikinci ve üçüncü motifin birleşim yerine geliyorum ve kaydırıyorum. Birleşim yerine kaydırdım. Tığın başına doladım ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi burada bir tane zincir çektiğimde benim çok fazla boşluk oluyor. Elimde sıkı olmadığı için. Sizin eliniz sıkıysa, orada kasma yapıyorsa bir zincirle bağlantınızı yapabilirsiniz. Burası bizim kol boşluğumuz. İkinci motiften sonra artık birleştirmeye başlıyorum. Sırtta ikinci ve üçüncü motifin birleşim yerine kaydırdım. Sonra köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Zaten bir tane birleştirme noktamız kaldı. Orayı da beraber geçelim. Ve bu ön parçayı birleştirmiş olalım. Birleştirme yerine kadar geliyorum. Koltuk altından itibaren karşılıklı birleştirdim. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa kaydırdım. Sırtta 3. ve 4. motiflerin birleşim yerine geliyorum. Kaydırdım. Tığın başına doladım. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde yine köşeye kadar gelelim. Köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Burada köşe boşluğuna girdim. Daha düzgün zincir çekmek istiyorum. Bir tane zincir çektim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Burada da yine düzgün bir bitiş yapacağız. İlk yaptığım trabzanın tepesine girdim. İpi alıp arkaya çekiyorum. Burada da bir zincir çekmiştim. Onun arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve arkaya çektim. Sonra ipimi arkada gizleyebilirim.
Çok fazla çekiştirmiyorum ki oradaki yaptığım tepe daralmasın. Daraldıysa bu şekilde açabilirsiniz. Sonrasında bir zincirle sabitliyorum ve ipimi gizleyip dışarıda kalan ipi kesiyorum. İki tane ön parça hazırlamamız gerekiyordu. Bir tanesini hazırladık ve sırta yerleştirdik. Kol boşluğunu da oluşturmuş olduk. Şimdi ikinci parçayı hazırlayacağız. Burada 3 aşamanın hepsini yapıp öyle birleştirmiştik. Burada sadece 2 aşama yapıyoruz. 3. aşamada sırta birleştireceğiz. Diğer parçada 3 aşama yapmıştık. Burada 2 aşama yapıyoruz. 4 tane parçayı motifi üst üste yerleştirdim. Yanına birer kenarlarına motif ekledim. Şimdi artık sırta birleştirmeye başlayalım. Yine sırtı bu şekilde yerleştiriyorum. Yeni başlayanlar da izlerken benimle birebir yaparlarsa bu şekilde onlar için özellikle gösteriyorum. Önünüze parçayı aldınız, sırtınızı üzerine bunu yerleştirdiniz. Artık beraber birleştirmeye başlayacağız. 3. aşamada biliyorsunuz 3 tane kenarı örüyorduk ve aradaki boşluğu kapatıyorduk. Burada bir tane kenarı normal öreceğiz. İkinci kenarı sırta birleştireceğiz. Aradaki boşlukları normal şekilde kapatacağız. Burayı sırta birleştireceğiz. Şimdi burayı normal şekilde bir kenarı örelim ve ikinci kenarı beraber birleştirelim. En son köşeye kaydırdım, bir tane zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kenarı normal şekilde örüyoruz. Köşeye kadar ilerliyoruz. Arada bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıp bırakıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim ve artık sırta birleştirebilirim. Bu şekilde birleştireceğiz. O yüzden ne yapıyorum? Sağ tarafta hep tamamlanmış motifim oluyor. Sırtı bu şekilde çevirdim. Yeni başlayanlar aynı şekilde takip etsin lütfen. Üç tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Köşeye kaydırıyorum ve tekrar bir zincir çekiyorum ve soldaki motife 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. 3. aşamada artık sırta birleştirmiş oluyoruz. Farklı birleştirme teknikleri var ama ben elime böyle rahat geliyor. Kendimi bu şekilde daha rahat hissediyorum. O yüzden tüm örgülerimi bu tarafı özellikle böyle birleştiriyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Ne yapıyoruz? Köşelerin birleşim yerine kaydırıyoruz. Herhangi bir boşluğa ya da 2 zincirlik köşe boşluğuna değil. Köşelerin birleşim yerine batıyoruz. Köşelerin birleşim yerine girdim. İpimi aldım ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık burada birleşim yerine kaydırdıktan sonra köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine 3. aşamayı tekrarlıyoruz. Buraya kadar geleceğim. 3 tane ikili trabzan yapacağım. Birleştirme yerine kaydıracağım. Tekrar köşeye 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ve aradaki boşluk kısmını kapatacağım. Aynı şeyleri anlattığım için sizi sıkmak istemiyorum. 3. aşamamızı yapalım. Aradaki boşluğu kapatalım. Ve yukarı doğru yine sırta birleştirmeye devam edelim. Size anlattığım gibi buraya kadar ördüm. Sonra birleştirme yerine kaydırdım. Tekrar aradaki boşlukları kapattım. Birleştirdim. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki köşelerin birleştirme yerine kaydırıyorum. Köşelerin birleşim yerine kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Bu kenarı sırta birleştiriyorum artık. Yukarı doğru devam ediyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu taraftaki birleştirmemiz oldukça kolay. Motifleriniz hazırsa birleştirmeyi bir gün içinde yapıp hırkanızı kullanabilirsiniz. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekip köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine şurayı da detaylı olarak göstermek istiyorum. En son burada arayı kapattım. Köşeye kadar geldim. Birleştirme yerine kaydırdım. Arada bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra arada bir zincir çek ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Artık herhangi bir birleştirme yapmıyoruz çünkü buradaki 4 motif bizim kol boşluğumuz. Yukarı kadar yine 3. aşamayı tekrar diyorum. Yukarı kadar geleceğim. Burada birleştirme yerine kaydıracağım. Aradaki boşlukları kapatacağım. Yukarı kadar geleceğim ve 3 tane ikili trabzan yapıp artık burada birleştirmeyi beraber yapacağız. Burayı tekrar göstermek istedim. Burayı birleştirelim, yukarı kadar gelelim ve birleştirmeye beraber devam edelim. Kol boşluğu oluşturduğumuz için yukarıdaki iki motifi sırta birleştirmiyoruz. Yukarı kadar iki motifi sırta birleştirmeden normal şekilde ördüm. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Sırttaki köşe boşluğuna geliyorum. Köşeye kaydırdım ve tekrar bir zincir çekip buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık yine sırta birleştirmeye devam edeceğiz. Sağ taraftakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bir tane birleştirme yeri var sırtta, yukarıda. Onu beraber geçelim. Sonra aşağıya kadar zaten örmeyi biliyoruz. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa kaydırdım. Burada ben zincir çekmiyorum. Elim gevşek olduğu için. İki köşenin birleşim yerine kaydırdım. Tığın başına doladım. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada eli sıkı olup da kasma yapanlar ne yapacak? Oralarda bir zincir çekecek. Yine birleşme noktamız bu şekilde görünüyor. Burada karşılıklı devam ediyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek, soldakine 3 tane ikili trabzan yap. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım, bir zincir çektim. Birleşim yerine kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Sadece buralarda herhangi bir zincir çekmedim. Artık yukarıdan aşağıya 5. sıramızı örüyoruz. Burada son bir kenarımız kaldı. Son kenarı da örüyoruz. Buradaki birleşim yerlerini biliyorsunuz. Bir zincirle kaydırıyoruz. Tekrar bir zincir çekip köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki köşeye kadar gelelim. Yine bitişimizi beraber yapalım. Sonra kollara geçelim. Kol parçalarını da birleştirdikten sonra artık hırkamız hazır olmuş oluyor. Sonrasında isteyenler kendi kol uzunluğuna ulaşana kadar kol ağzından istediği renkle üçlü gruplar geçebilirler. Yukarıdan aşağıya kadar devam ettim. Köşeye kadar geldim. Köşede en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Orada bir tane daha tepe oluşturacağız. İkinci zincirimizi de öyle elde edeceğiz. İlk yaptığım trabzanın tepesine giriyorum. V harfini komple aldım.
ipi alıp arkaya çekiyorum. Burada da bir tane zincir çekmiştim. Onun arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve arkaya çekiyorum. 2 tane zinciri arada oluşturmuş olduk. Birinci zincir ve ikinci zincir. Yine ipimizi hızlıca arkada gizleyelim. Bir tane zincir çekiyoruz biliyorsunuz. Önce bir zincirle sabitliyorum. Sonra ipimi gizliyorum. Artık örgümüz yelek formunda. Onun fotoğrafını da paylaşırım. Nasıl durduğunu. 2 tane ön parçayı da ekledik. Artık 4'e 4 kollarımızı ekleyeceğiz. Ve artık hırka formuna getireceğiz. Kolların eninde 4, boyunda 4 motif var. Normalde kollarında lastik geçtiğimizde boyunda 3 tane motif kullanıyorum. Geri kalan kısmı lastik kısmıyla örüyorum. Burada lastik örmeyeceğimiz için fazladan bir sıra motif ekledik. Yine üst üste 4 tane motif koyuyoruz. İkinci aşamayı yapıyoruz. Aradaki boşlukları kapat. Tekrar ikinci aşamayla devam et. Sırt parçasına yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. 2 tane parçayı da hazırladım. En son köşede 3 tane ikili trabzan yapıp bırakıyoruz. Artık sırta ekleme yapacağız. İstediğimiz taraftan birleştirmeye başlayabiliriz. Kol motiflerinizi oluşturduysanız artık sağdan ya da soldan istediğiniz taraftan parçalarınızı birleştiriyorsunuz. Renkli ise motifleriniz aynı renkleri yan yana denk getirmemeye çalışın. Ben o şekilde yaptım. Şimdi kendi istediğim tarafa motiflerimi, parçalarımı yerleştireceğim. Hırkamız yelek formunda. Burada da 4'e 4 oluşturduğum kol parçam var. 2 tane kenarı örmüyoruz. Burayı öncelikle sırta birleştireceğiz. Kol boşluğumuzu dolduracağız. Sonrasında burayı da birbirine birleştirip kolumuzu oluşturacağız. Örmediğimiz kenarı bu şekilde yerleştiriyorum. Buradan itibaren birleştirmeye başlıyorum. Yeni başlayanlar lütfen dikkat etsin. Burada hırkamız var. Burada birleştirmediğimiz kenar var. Onu bu şekilde yanına koyduk. 2 tane motif öne yerleşecek. 2 tane motif arkaya yerleşecek. Şimdi buradan beraber birleştirmeye başlayalım. Yine tam olan motif sağ tarafta. Eksik olan motif sol tarafta. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir zincir çekip artık sırta birleştirmeye başlıyoruz. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Buradaki birleşim yerine geliyorum. Koltuk altındaki birleşim yerine kaydırıyorum. Koltuk altında köşelerin birleşim yerine kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşede birleşim yerine kaydırdım. Bir zincir çektim ve buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Birleştirme mantığımız değişmiyor. Birleşim yerine kaydırdım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde köşeye kadar geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Birleşim yerine kaydırıyorum. Sonrasında buradaki iki köşenin birleşim yerine kaydırıyorum. Tığın başına doladım ve buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Burada elim gevşek geldiği için zincir çekmediğimi söylemiştim. Karşılıklı ikinci motifleri de birleştiriyorum önde. Sonra sırtta diğer kalan iki motifi birleştirmeye devam edeceğiz. Birinci motifi birleştirdik. İkinci motifi karşılıklı birleştirdik. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim.
Buradaki boşluğa geldim. Tekrar kaydırdım. İki köşenin birleşim yerine kaydırıyorum. Tığın başına doladım ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık sırta geçmiş olduk. Bu şekilde sırtı döndürdüm. 2 tane motifimiz var. 2 motifi de karşılıklı birleştiriyoruz. Zaten burayı biliyorsunuz. Buraya kaydırıyoruz. Tekrar köşelerin birleşim yerine kaydırıp örmeye devam ediyoruz. Koltuk altına kadar gelelim. Koltuk altından sonra artık bileğe kadar birleştireceğiz. Yukarıdan aşağıya 2 tane motifi birleştirdim. Köşeye en son 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim ve yine köşelerin birleşim yerine kaydırıyorum. Koltuk altına köşelerin birleşim yerine kaydırıyoruz. Tekrar bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine buradan başlayalım ve bileğe kadar birleştirelim. Karşılıklı motiflerimizi birleştirelim. Birleşim yerlerini zaten nasıl geçtiğimizi biliyorsunuz. Koltuk altına kadar, bileğe kadar gelelim. Diğer kol yapımını da detaylı şekilde anlatmıştım ama anlatırken telefon çaldığı için videoyu silmiş telefon. Onu sonradan fark ettim. Fotoğrafını çekmiştim. Bu sefer yine sağdaki gibi, fotoğraftaki gibi yerleştiriyoruz. Arkadan başlıyoruz, sırttan başlıyoruz koltuk altından. 2 tane motifi yerleştiriyoruz, birleştiriyoruz. Önde de 2 tane motif birleştirip koltuk altından bileğe kadar devam ediyoruz. Normalde hepsini anlatmıştım ama Allah'tan fotoğrafını çekmiştim. Bu şekilde diğer koldaki gibi devam ediyoruz. İki kolda bitirmiş oldum. Üzerime geçirdim. Kol boyu yeterli gelmedi. Biz makine olmadığımız için biri 11.2 olmuştur, biri 10.9 olmuştur, biri 10.8 olmuştur. O yüzden koltuk altından itibaren kol boyum 42,5 santim geldi. Normalde ölçtüğümde de biliyorsunuz diğer hırkalardan 44 santim gelse de ben üzerime geçirmeden bitirmiyorum. Kolumuz daha uzun ya da daha kısa olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Örgümüz tamam bitti demeden önce üzerimize geçiriyoruz. Tamam dediğimiz noktada, içimiz rahat ettiği noktada artık bitiriyoruz. Benim bitmiş haliyle kol ağzı burada kaldı. Bunu istemiyorum. Daha normal bir yerde. Burada bitsin istiyorum. O yüzden 1-2 sıra daha öreceğim. Siz de içiniz sinene kadar örüyorsunuz. Gençler daha bunu uzun da sevebiliyor. Salaş da sevebiliyor. Siz 4-5 sırada örebilirsiniz. Şimdi 1-2 sıra burada öreceğim. Diğer tarafta da aynısını yapacağım. Sonrasında eğer siz buradan da geçmek istiyorsanız, bedenden de üçlü gruplar geçmek istiyorsanız onu nasıl yapabilirsiniz? Onu da size anlatacağım. Şimdi öncelikle kolumuzu yapalım. İstediğiniz bir koldan başlayabilirsiniz. Koltuk altından itibaren geliyorum. Burada başlıyorum. Bitişim başlangıcım koltuk altına denk gelsin. İki tarafta da aynı işlemi yapacağız zaten. O yüzden istediğiniz koldan başlayabilirsiniz. Bu şekilde fosforlu renkler kullanacağım. Yine kol ağzında da değişiklik olsun. Sadece açık kremle geçmeyeceğim. Bir zincirde bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına bir kere doladım ve iki köşenin birleşim yerinden örmeye başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeği de arada gizliyorum. Birinci ikili trabzan, aynı yere ikinci ikili trabzan ve aynı yere üçüncü ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çek ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Bir tane daha birleşim yerini göstermek istiyorum. Arada bir zincir çek ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çekiyorum. Burada yine köşedeki iki zincirlik boşluklara değil, birleşim yerine batıyorum. İki köşenin birleşim yerine giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve
Yine bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tüm kol ağzını bu şekilde dolanıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Yine arada bir zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine kaydırıyorum ve bir zincir çekip yeteri kadar ip bırakıp geziyorum. Üzerine hangi renklerle kaç sıra devam edeyim diye biraz baktım. Şimdi bu sarı renkle üzerine bir sıra daha öreceğim. Onun üzerine de açık krem renk örüp bitireceğim. 3 sıra benim için yeterli gelecek. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına doladım. Bu ipimizi artık saklamayı biliyoruz. Onu arkada saklarız. Yine koltuk altına ister buradan başlayın ister buradan başlayın. Bir zincir boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada artık herhangi bir birleştirme yerimiz yok. Sadece bir zincirlik boşluklarımız var. Orayı aşağıda düzeltmiştik. Arada bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çek ve bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Çok sıkı şekilde yapmayalım ki kol ağzı böyle dar şekilde görünmesin, balonlaşmış şekilde görünmesin. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. İkinci sırayı da bitirdim. En son bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum ve yine birinci trabzanın tepesine kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Onları size gösterdiğim gibi gezeceğiz sonra. İkinci sırayı da bitirdik. Üçüncü sırada açık krem renkle geçeceğim ve son sıramı yapacağım. Ben üzerime geçirdim. 3 sıra yeterli geldiği için yapıyorum. Size belki 4 sıra yeterli gelecek. Belki 2 sıra yeterli gelecek. Siz ona göre renklerinizi ayarlayabilirsiniz. Ya da sadece açık krem renkle geçebilirsiniz. Ya da zaten iplerimizi değerlendirdiğimiz bir hırka istediğiniz renkle geçebilirsiniz. Şimdi 3. sırayı da yapalım. Diğer kolu da aynı şekilde yapalım ve buradaki beden kısmına geçelim. Üçüncü sırayı da açık krem renkle geçtim. Artık en son 3 tane ikili trabzan yaptım ve düzgün bir bitişle bitiriyorum. Size kaç sıra örmeniz gerekiyorsa en son bitirdiniz ve düzgün bitişle bitiriyoruz. Aradaki bir zincir çekmedim. Şimdi burada oluşturacağız. Buradaki ilk trabzanın tepesine arkadan giriyorum. Tüm V harfini alıyorum. Daha küçük bir tığla ipi aldım ve arkaya çektim. Burada da son yaptığım ikili trabzanın tepesine giriyorum. Arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve arkaya çektim. Bir zincirlik tepe boşluğunda oluşturmuş olduk. Tepeyi de oluşturmuş olduk. Artık iplerimizi arkada gizleyelim hızlıca. Diğer kolda yapalım ve bedene geçelim. Normalde hırka şu an bitmiş halde. Bu modellerde herhangi bir lastik geçilmiyor ya da üzerine herhangi bir şey yapılmıyor. Bu şekilde kullanılıyor. Ama siz üzerinize giydiniz diyelim. Buradaki açıklık size fazla geldi. Sizin üst bölgeniz daha geniş olabilir. Burası size fazla açık gelebilir. O zaman ne yapacaksınız? 1-2 sıra yine koldan geçtiğimiz gibi üçlü gruplarla geçeceksiniz. İstediğiniz renklerle geçebilirsiniz. Üzerinize geçirin. 2 sırada mı içinize siniyor? 2 sıra geçer. Artık hırkanızı bitirirsiniz. Ya da bu haliyle bırakabilirsiniz. Ben üzerime geçirdiğimde buradaki açıklık benim hoşuma gitmedi. Fazla açık geldi. O yüzden 1-2 sıra yine kollarda geçtiğim gibi üçlü gruplarla geçeceğim ve hırkamın artık son bitmiş halini göreceğiz. Kollarda bitişimiz başlangıcımız koltuk altına denk gelsin diye buradan başlamıştık. Burada da yine görünmeyen bir yere denk gelsin diye örgünün arkasına başlıyorum. Sırtında başlıyorum. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz.
Tüm hırkalarda ben görünmeyen bir yerden, daha az görünen bir yerden sırttan başlıyorum. Sarı rengim bir bütün hırkayı dolanmaya yetmeyecek, o yüzden turuncuyla yine başlıyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum ve iki motifin birleşimi yerinden örmeye başlıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve bir sonrakine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir ve bir sonrakine 3 tane ikili trabzan. Buradaki köşeye kadar gelelim. Köşeyi beraber geçelim. Birleşim yerlerine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sırttan örmeye başladık sırasıyla ve etek ucuna kadar geldik. Etek ucuna yine 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Çünkü orası bizim köşe boşluğumuz. Araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine yukarı kadar devam edelim. Enseye kadar gelelim ve enseyi beraber geçelim. Buradan örmeye başlamıştık. Bu şekilde köşeyi yaptık. Yukarı doğru 4 tane motif ördük. Ve burada ben enseye geçtim. Duruşunu göstermek istiyorum. Burada da yine köşelerin birleşim yerine battık. Enseyi de bu şekilde toparlamış olduk. Yine herhangi bir boşluğa değil, birleşim yerlerinin olduğu yere batıyoruz. En son 4. motifte bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane köşe var. 3 köşenin birleşim yerine, ortadaki köşenin tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tam orta noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Yine bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Enseyi bu şekilde geçiyoruz. Hem de orayı toparlamış oluyoruz. Düzgün bir kayıs oluyor. Diğer köşeyi de beraber geçelim. Birleşim yerini geçtikten sonra aradaki boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine köşelerin birleşim yerine geliyoruz. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Buradaki boşluğa değil, buradaki boşluğa değil, buradaki boşluğa değil. Tam ortadaki köşenin üzerine birleşim yerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim ve bir sonraki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sırtta başladığımız yere kadar geliyoruz. Yine buradaki etek ucunda da köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim ve bir üst sıraya çıkalım. Ensemiz de bu şekilde görünüyor. Buradan örmeye başlamıştık. Bir bütün hırkayı bu şekilde dolandık. Sıra sonunda yine arada bir zincir çektim. İlk yaptığım ikili trabzanın tepesine kaydırdım ve ipimi kestim. Şimdi bir sıra daha açık krem renkli öreceğim ve bitireceğim. Benim zaten motiflerim küçük olduğu için çok fazla sıra örersem enseyi daraltmış olurum. 2 sıra benim için yeterli. Sizin motifleriniz daha büyükse 3 sıra ya da 4 sıra da örebilirsiniz. Artık düzelteceğimiz herhangi bir şey yok. Sadece başlangıcını göstereceğim. Sonuna kadar bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Her yeri düzelttik artık. Kolda yaptığımız gibi bir bütün hırkanın da etrafını dolanacağız. Tığın başına doladım. İpi kestikten sonraki bir zincirlik boşluğa giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bizim son sıramız.
Artık hırkayı bitmiş şekilde ölçülerini göreceğiz. Kaç gram ip gittiğini göreceğiz. Mankenin üzerinde ve kendi üzerimde gösterip artık videomuzu bitireceğiz. Bir bütün hırkayı dolanalım. Köşemizi yapalım. İkinci sırada açık krem rengi kullanmıştım. Sıra sonuna kadar bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve sıra sonunda da yine düzgün bitişte bitirdim. Bitmiş haliyle artık ölçülerini de vermek istiyorum. Herhangi bir düzleştirme yapmadım. Sadece elimle açtığım haliyle beden genişliği 54 santim oldu. Motiflerim yaklaşık 11 santimdi biliyorsunuz. Koltuk altından bileğe kadar zaten ölçerek ilerlemiştim. Koltuk altından bileğe kadar 45 santim. Ve hırkanın boyu da 43 santim. Eni 54 santim, boyu 43 santim. Koltuk altından bileğe kadar da 45 santim. Şimdi ne kadar ip gittiğini görelim. Şöyle yere temas etmesini düzgün tartabileyim diye bir tane kap alıyorum. Onu da darasını aldım. Şimdi artık kaç gram geldiğini öğrenebiliriz. 390 gram. Tekrar bakacağım. ...389-390 gram. 390 gram diyelim. Alize Cotton Gold 100 gram. Yani 4 tane yumak kullandığımızı düşünebilirsiniz. Yarnaş cinslerle yapıyorsanız 8 tane yumak kullandığımızı düşünebilirsiniz. İplerin gramı kadar metresi de önemli. Sizin iplerinizin metresi az olabilir. Buradaki Alize Cotton Gold'da kullandığım ipler 330 metre, 100 gramı 330 metre. Sizin belki elinizdeki ip mesela kalın bir ipse marketten aldığınız iplerde genelde 100 gram 210 metre oluyor. Ona göre de ipleriniz daha fazla gidecektir. Ben 4 yumak kullandıysam 4 yumak Alize Cotton Gold kullandıysam siz belki 6 yumak 210 gramlık ip kullanacaksınız demektir. Siz fazladan iplerinizi alın, sonrasında istiyorsanız boyunu da uzatabilirsiniz. Beden genişliğini kendinize göre yapabilirsiniz. Artık bilgileri verdikten sonra kendi üstümde de göstermek istiyorum. En son mankenin üzerinde çekilmiş fotoğraflarını da videonun sonuna eklerim. İstediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan tüm soruları sorun, sonrasında beraber ilerleyelim. Artık sonbahara geçiş yaptık. Bu şekilde hırkalar, yelekler, kışa uygun, sonbahara uygun çantalar yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.